Sevgiler, sevgili dostlar, merhaba herkese. Mutlu haftalar diliyorum. Gökyüzünün dinamikleri bu hafta bize neler yaşatacak? Ben astroloğunuz Deniz Emine Coşkun. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, zor, büyük olaylar, büyük gelişmeler ve büyük beklentiler içerisindeyiz. Çünkü artık jenerasyon gezegenleri bir başka periyoda geçtiler ve Güneş'le birlikte bunlar pekişmeye başladı. Güneş artık Yengeç burcunda. Ve sevgili dostlar, bu hafta yani 23 Haziran haftası bilhassa 26'sına kadar olan süreç. Çünkü 26'sından sonra bir şeyler değişmeye başlayacak. Bir tık daha destek almaya başlıyor gökyüzü. Şimdi bu haftanın içerisinde çok büyük şeyler var. Çünkü en önemlisi nedir? Güneş Yengeç burcunda ve yılda bir kere olan bir Güneş-Jüpiter kavuşumu yaşayacağız. Ama bu Yengeç burcunda. Bunun özelliği, farkı şurada. Güneş'in Yengeç burcundaki Jüpiter'le kavuşumu bundan 12,5 yıl önce gerçekleşti. Normalde her yıl Güneş Jüpiter'le zaten kavuşuyor. Fakat Yengeç burcunda kavuşuyor olması diğer jenerasyon gezegenlerin, işte Neptün'ün, Satürn'ün, Plüton'un, çok önemli bu. Artık burç değiştirmiş olması bu görünümü çok daha farklı yerlere götürüyor. En önemlisi bu hafta neleri yapalım, neleri yapmayalım ya da hangi beklenti içindeyiz ve hangi konuda zarar görebiliriz ya da hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Bu arada Jüpiter Güneş kavuşumu tabii ki çok şanslı bir kavuşumdur. Hayata çok büyük kolaylık, gerçekten büyük şans ve fırsatlar getirir genellikle. İyicil bir etkidir. Fakat Güneş'in Yengeç burcunda olması, diğer taraftan Neptün ve Satürn'den kareye yiyor olması, tabii aynı şekilde Jüpiter'in de bunu yaşıyor olması biraz beklentileri çok daha yukarıya taşıyan bir görünüm. Yani şöyle anlatacağım size. Her şeyin en çoğunu bekliyor olabiliriz. Çok daha büyük hayaller kurabiliriz. Mesela oradan Neptün kare yapıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet, çok vizyoner bir zaman dilimi. Ve bunu yapmalıyız ve gerçekten insan hayalleriyle yaşar, umutlarıyla yaşar ve Jüpiter Yengeç Güneş kavuşumu, üstelik 25 Haziran'da da burada bir yeni ay olacak. Bize bu beklentilerimizi gerçekten getirebilir. Böyle büyük fırsatlar, çok büyük şanslar, her şeyi daha kolaylıkla elde etmek. Mesela para, finans konularında. Tabii ki bu özellikle para piyasalarına baktığımız zaman ciddi böyle dengeleri değiştirecek bir süreçteyiz ve bu hafta ben çok enteresan gelişmeler bekliyorum açıkçası. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ilgili ve ondan sonra gelişecek özellikle fiyatlarda yaşamış olduğumuz enflasyonun içerisinde bir takım zorlukları da bize getirecektir. Ama Türkiye açısından baktığımızda ben Türkiye'nin özellikle bu savaştan, işte Amerika'nın bu savaşa dahil olmasıyla birlikte bir İran bitişi izliyoruz. Bu da bu bölgede zaten sırasıyla bitirilen ülkeler arasında yer alan bir ülkeydi ve bitti bitecek gibi. Bu da bir strateji aslında. Türkiye burada gerçekten ciddi derecede zarar görecek bir durum ya da savaşın içerisinde bulunacağı bir durum olacağını düşünmüyorum hiçbir zaman. Bu konuya neden değindim? Çünkü bu konuyla ilgili çok fazla konu ve konuşma dönüyor ya da sorular geliyor. Şimdi Jüpiter Güneş kavuşumuna dönüyorum. Evet, çok büyük şanslar, fırsatlar gerçekten getirecektir ama bilhassa ilk derece işte Yengeç'in ilk günlerinde doğmuşsanız, bu arada doğum gününüz kutlu olsun. Belki bugün 23 Haziran doğum günü beni izleyen arkadaşlar veya Koç burcunun ilk günlerinde doğduysanız ve bunun yanı sıra öncü burçlar burada tabii etki alıyor. Teraziler tabii ki burada gerçekten ciddi derecede gelişen bir sürecin içerisindeler. Koç, terazi, oğlak bu sürecin en önemli yapı taşlarını oluşturuyorlar. Bunlar jenerasyon olarak bakın, coğrafi olarak bakın, burçsal olarak bakın, neresinden bakarsanız bakın. Öncü burçlar böyle büyük sahneye girmişse eğer, hayat hiçbir zaman kaldığı yerden devam etmeyecektir. Muhakkak orada büyük bir yapı taşı değişiyordur sevgili dostlar. Bu ne demek? Evet, zorluklarla gelen başarıdır aslında. Büyük projeler, büyük planlar, göremediğimiz planların sahneleri çıkacağı bir süreç olarak düşünün. Ve
Büyük şanslar getirirken ailesel konularda daha çok bunu yaşayacaklar. Özellikle yengeçler bunu daha fazla deneyimleyecekler. Yengeç ve oğlak aksı burada daha güçlü etkiliyor. Duygusal anlamda ciddi büyük hayal kırıklıkları yaşamamak için burada hani Neptün burada hakikaten, yani bir yandan Neptün bir yandan Satürn, bir şeyleri değiştir ama kontrollü değiştir. Fakat kesinlikle burada geriye dönüş yok, geri adım yok. Artık geride bıraktığınız hiçbir konu, hiçbir kişi, ailesel, bireysel ya da toplumsal yaşam yerin dahil olmak üzere artık evren bizi başka bir boyuta doğru taşıyor. Dolayısıyla da özellikle bu 4 burç hayatlarında ilk günlerinde, ilk derecelerinde ister yükseleni ister güneş olsun çok önemli etkiler alıyorlar. Hakikaten çok büyük bir büyüme verecektir hepimiz için. Jüpiter'in güneşle kavuşması cebimizi de doldurabilir gerçekten. Ama bu biraz hani balon da olabilir. Bu Neptün orada olduğu için. O yüzden ayağımızı yere sağlam basmalıyız. Hakikaten çok kafaları karıştıran bir gökyüzü var. Net değiliz. Hayallerimizle ulaşabildiklerimizle ulaşabileceklerimiz arasında gerçekten dağınık bir psikoloji içerisinde olabiliriz. Bunları toparlamak için de şimdi bu hafta özellikle size vermek istediğim tarihler var arkadaşlar. Bu arada Güneş-Jüpiter kavuşumunu mutlaka değerlendirin. Hayatta size verilebilecek en büyük şans, en büyük büyüme fırsatıdır. Mutlaka o gün özellikle 25'inde Salı günü gerçekleşiyor. Tam olarak kavuşuyor. Fakat 25 Haziran'daki yeni ayda zaten biz bunu kavuşumda işaretliyoruz. Yani kavuşumda kabul ediyoruz. Dolayısıyla da hesap açın. Paranızla ilgili bir ritüel de yapabilirsiniz. Paran yok, paran var sayarak, varsayımlar üzerinden de gidebilirsiniz. Yeni bir mevduat hesabı açabilirsiniz. Kendinize yeni bir hedef belirleyebilirsiniz. Mevcut hayalleriniz ya da süren ilişkileriniz, ortaklıklarınız, geliştirmek istediğiniz tüm projeleriniz, hayalleriniz için bir adım atmanız çok önemli gözüküyor. Çünkü astrolojik olarak en güçlü, en büyüten etkiyi biz bu kavuşumla her zaman yaşarız ve gene yaşayacağız. Her ne kadar oradan Neptün, Satürn işte ne yaparsa yapsın, eğer etki alıyorsa doğum haritası hakikaten büyük bir büyüme içine, hayatınızı genişletmek içine gidiyorsunuz. Dediğim gibi burada beklentiler önemli. Gerçekçi olmalılar. Ayağı yere sağlam basmalı. Üzerinde çalışılmış, altı dolu olmalı. Bunu unutmayın. Sevgili dostlarım, bu haftanın en önemli etkileri hemen girişte Güneş Neptün karesi var. Pazartesi, Salı, bu arada pazar günü ciddi bir Satürn Güneş karesi etkisindeydik. Bugün de etkiler devam ediyor. Bir engel, bir blokaj, bir kısıtlanma, yaşam enerjin, sevincin, yaşama isteğini bile bazen azaltır. Yani o kadar böyle karamsarlık ve korku yayabilir ki kişiye özel hayatlarda. Dolayısıyla bunu pazar günü ağır yaşadık hakikaten. Ama dediğim gibi Allah'tan hani Jüpiter'in burada olması, işte Venüs'ün ayla kavuşması durumu esnetti, durumu yumuşattı. İşte biraz böyle keyfi, konforu sevdiklerimizle yemeyle, içmeyle geçirdik ve geçirmeye devam edeceğiz. Şimdi hafta ortasına kadar ciddi bir iletişim trafiği içerisindeyiz. Bakın, dijital tüm platformlara dikkat edin. Bağlantı hatalarına, kısıtlamalara, kesintilere açık bir zamanda olabiliriz. Neden? Jüpiter Güneş'le ve her küçük noktayı koskocaman bir olay haline de getirebilme olasılığı olduğunu unutmayalım. Yani büyüten bir Jüpiter iyiyi de kötüyü de büyütüyor, unutmayalım. Bu da hakikaten önemli. Ve bu haftanın ortasına kadar dediğim gibi ilişkiler, aile, yapı taşları, kardeşlerimiz, yaşadığımız yer, ailemizi ilgilendiren ve özellikle ülkemizi, vatanımızı ve milli değerler ve konularımızı ilgilendiren gündemlerimiz söz konusu olacak. Ama burada bir Neptün var. Hayal kırıklığı, bazen zorluklar getirebilir. Bunun için de yaşamımızı aslında biraz sevgiyle doldurmamız, sevgiyle beslememiz daha doğru olacaktır sevgili dostlar. Hemen çarşamba gününden itibaren zaten tam 25 derecede bir yeni ay doğuyor. Gerçekten
Ben her şeye rağmen ki çarşamba, perşembe günü özellikle haftanın çok destekleyici, en güzel, en doyurucu, en tatminkar günü olacak sevgili dostlarım çarşamba, perşembe günü. Tabii ki çarşamba günü yeni ay, perşembe günü hemen bir gün sonrası bence değerlendirin. Bu arada salı günü Jüpiter'in Güneş'le kavuşumu tam olarak 18-16'da, not alın. Mutlaka kendinize göre, inancınıza göre, değerlerinize göre, kültürel yapılarınıza göre, takip ettiğiniz, öğrendiğiniz, eğitim aldığınız alanlara göre insanlar kendine göre bir şeyleri şekillendirebilirler. Çarşamba günü çok önemli bir gün dedim. Evet, o gün saat 13.31'de arkadaşlar Yengeç burcunda bir yeni ay doğuyor ve bu yeni ayın etkileri maddi, manevi, kurumsal hayat, ülke üzerindeki etkileri, ev, yaşam yeri, barındığımız yerler ve bu alandaki işte tüm inşa etmeye çalıştığımız her konu adına bence yılın en güzel zaman dilimi, en önemli yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Perşembe günü muhteşem etkiler var. Siz bir adım atarsanız karşılığı gelecektir. Şimdi arkadaşlar bu arada 26'sından sonra Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Artık bizim duygu ve düşüncelerimiz daha realist olacak. Yengeç Burcu'nun o yoğun etkisinden Merkür artık ayrılıyor, bağımsızlaşıyor. Üstelik de daha yapıcı, daha somut, daha kararlı, daha sağlam adımlar atacağımız zaman dilimine geçiyoruz. Cuma günü itibariyle, Cuma günü itibariyle sevgili dostlar. Şimdi hafta sonu bakın 28, 29, 27, 28, 29 önemli bir 3 gün olacak. Çünkü gökyüzünde aslan periyodu, Merkür aslan, haykırma, ilan etme, özellikle hayallerini mesela gerçekleştirmek ki cumartesi 28'i Merkür Neptün üçgeni var ve Merkür burada Satürn'e de Neptün'e de çok güzel destekler verecek. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürme, daha gerçekçi adımlar atmak adına bence kullanabilecek çok değerli, çok güzel bir hafta sonu var. İlahi olarak da mesela Cuma günü Satürnyen etkiler var. Kalıcı adımlar atarak kararlar verilecek mesela. Pazar gününe kadar olan süreç, pazar günü biraz daha etkiler sert gibi gözüküyor açıkçası. Özellikle günün ilk yarısı hem Uranüs'ün hem Plüton'un işte hem Venüs'ün olayları farklı yöne götürebilecek daha sert, daha bağımsız, daha özgürlükçü, biraz isyankar etkileri devrede olacak. Genel olarak arkadaşlar her şekilde bakın, her şekilde bu arada 1 Temmuz, 2 Temmuz, 3 Temmuz, 4 Temmuz bunlar bizim yaşamımızda artık bu yılın son jenerasyon gezegeni Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçmeye başladığı bir zaman dilimi yaklaşıyor. Bu arada 8'inde geçiyor aslında ama biz ona 10 diyoruz. 10 Temmuz'da Uranüs artık İkizler Burcu'na geçiyor. Ve artık bunları konuşuyor olmayacağız. Yapıyor olacağız çünkü. Hayat, yani yaz nasıl geliyor, nasıl geçti hiç anlamayacağız. Çok hızlı ilerleyecek. O yüzden her günümüz, her adımımız, her yaptığımız şey, her adım attığımız şey o kadar değerli ki. Bu bir fragman. Biz bunu 2026 yılında özellikle Mart ayından sonra kalıcı hale dönüşmüş şeklini yaşayacağız. Şu anda eminim ki belki beni izleyen arkadaşlar benzer şeyleri zaten konuşuyoruz diyebilirsiniz. Konuşacağız da ama bu yaz hiç durak yok. 26'sından sonra daha da hızlanıyor ve 8 Temmuz itibariyle hayat hakikaten bizim tezahür edemeyeceğimiz şekilde dünya üzerinde de değişmeye, belki büyük plandaki planlananlar diyelim, büyük bir oyun düşünün dünya üzerinde, farklı bir boyuta geçtiği zamanları yaşayacağız. Evet sevgili dostlarım, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. İkizlerle başlıyoruz haftaya. Yengeç'e devam edeceğiz.
Aslan'la bu haftayı sonlandıracağız. Demek ki önce iletişim, yakınlarımız, kardeşlerimiz, ondan sonra özgüvenimiz, özdeğerimiz ve kendimizi artık anlatmak istediğimiz her alanda patlıyoruz. Ve hafta sonu bunu çok daha net, kalın kalın böyle çizgilerle yaşayacağız. Tekrar görüşmek üzere. Burç yorumlarıyla ilgili yine görüşeceğiz sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın.